Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere analog saat yapımını öğretmeye çalışacağım. Bu saat VBA olmadan çalıştığı için sürekli olarak hareket halinde bir saniye göremezsiniz. Ve saatin doğru zamanı gösterip göstermemesi ya Excel'i açıp kapatma ile ya da benim her çalışmamda kullandığım formüller şimdi hesapla yardımıyla olabilir. Ben bu videoyu çekmeye ilk başladığım saat 3'e 4 vardı. Şimdi bakalım kaçı gösteriyor. Bunun için formüller şimdi hesaplaya geliyorum. Evet, saat şu an tam 3. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için sayfa 2'ye geliyorum ve öncelikli olarak şuraya saat diyorum. Şuraya dakika. Şuraya ölçüm. Hemen yanına ibre. Hemen yanına da tamamlayıcı. Şu ölçümün önüne bir tane boşluk bırakmam gerekiyor. Çünkü şuraya saate formaliteden şimdilik 10. Şuraya da dakikaya da 30 diyelim. Yani 10-30'u göstersin. Öncelikle şuraya geliyorum. Shift eşittir. Şurası C3 bölü 60 diyorum. Şunu yüzde yapıyorum buradan. Şuraya yine yüzde diyorum. 0 diyorum. Şuna da shift eşittir. 1 eksi topla şu 2 der. Parantezi kapatıyorum. Enter. Şu ikisini Ctrl C yukarı Ctrl V diyorum ve yukarı alıyorum aynısını. Şimdi şuraya geliyorum. Shift eşittir eğer diyorum. Şurası C3 küçük 12 ise noktalı virgül parantez açıyorum. C3 artı D4 diyeceğim. Pardon, C2 artı D3 diyeceğim. Parantezi kapatıyorum. Bölü 12. Değil ise yine parantez açıyorum. C2 eksi 12 artı yine D3 bölü 12 diyeceğim bu sefer. Eğer kapatıyorum. Enter. Şunu yüzde yapıyorum. Şimdi şu hesaplamanın sağlamasını şuraya yapalım. Shift eşittir diyorum. Mod diyorum. Yine şurası C2 artı D3 demiştik. Noktalı virgül 12 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Bölü 12 diyorum. Yine yüzde yapıyorum. Şurayla aynı değer alacağız buradan. Şuradaki değerleri bir değiştirelim şimdilik. 15'e 45 diyelim. Yani saat 15 dakika 45 şeklinde. 10'a 11'e 20 diyelim. Şeklinde. Şimdi şuraya saatimizin alt verilerini hazırlayalım. Temel diyelim. Etiket ve gösterge. Etikete 10 ve 0 diyoruz ve bundan 10'dan 12, 0'dan 12 toplamda 24 olacak şekilde kopyala yapıştır yapacağım. Şu an kaç oldu? 32 olmuş. Fazla bir olmuş. Şurada bitirmem lazım. Şunları sileceğim. Tekrar kontrol ediyorum. Evet, 24. Etikette ise sıfırlara denk gelecek şekilde 1, 2 sıra numarası vereceğim. Bu şekilde 3, 12'ye kadar. Göstergede ise bu sefer rakamlara denk gelecek yerde ekle. Buradan simgeye geliyorum. Şuradan kalibre seçili olacak. Ve şu noktayı seçeceğiz. Ekle diyorum. Kapatıyorum bunu. Enter. Tekrar burayı seçiyorum. Girişten şunları ortalıyorum. Bunları Ctrl C rakamların karşısına gelecek şekilde yapıştırıyorum.
Daha sonra şurada boş bir alan seçip ekle yine. Halka grafiğimi seçiyorum. Şurada boş haliyle. Halka grafiğimi seçip veri seç. Buradan ekle diyorum. Seri adı gösterge ama şurayı seçeceğim. Temeldeki değerleri seçeceğim. Şu şekilde. Tamam diyorum. Tamam. Biraz büyütelim. Tekrar veri seç diyorum. Ekle. Buradan etiket başlığını seçiyorum. Ve yine şuradaki değerleri seçiyorum. Tamam. Tekrar ekle. Şuraya çerçeve diyorum. Ve bunu 1 olarak bırakıyorum. Bu şekilde. Şuradaki değerleri kaldıralım. Göstergeler olmasın. Şu grafiğimizi biraz yukarı alalım. Şuradan dış çerçeveyi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Şuradan dolgu. Düz dolgu. Bir önceki de ben kırmızı yapmıştım. Şimdi şöyle lacivert yapayım. Kenarlık olmasın. Daha sonra buradan 3B biçiminden şuradan şöyle bir şekil verelim. Evet, bu olsun. Şimdi ikinci halkamı seçiyorum buradan. Sağ klik, veri serisini biçimlendir. Dolgu yok, çizgi yok. Aynı şekilde bunda da dolgu yok, çizgi yok. Kapatıyorum. Buradan grafiğimden veri etiketlerini ekle diyorum. Şu şekilde değerlerin gelmesini sağlıyorum. İlk değerimi seçiyorum. Veri etiketlerini biçimlendir. Şuradan hücrelerdeki değeri şu alanı seçiyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldıracağım ama değer ve öncü çizgileri gösteri. Aynı işlemi şurada yapıyorum. Yine hücrelerdeki değer diyorum. Bu sefer şurayı seçiyorum. Tamam diyorum. Şunları kaldırıyorum. Böyle bir görüntü elde ediyorum ilk etapta. Şimdi analog saatimizin akrep ve yelkovanını yapalım. Bunun için şunu biraz şöyle sağ tarafa doğru çektireceğim. Şurayı seçiyorum. Ekle. Buradan şu grafiğimi seçeceğim. Şimdi bizim ibre olarak 0 koymamızın, %0 olarak koymamızın sebebi şuydu. Burada aslında 0 olarak görünmesi. Bunu şimdilik %25 yapacağım. Şöyle görünmesini sağlayacağım bunu. Az önce görünmüyordu. Grafiğimi seçiyorum. Sağ klik. Veri noktasını biçimlendir. Yalnız şurası seçili olmalı. Yani ibrenin olduğu kısım seçili olmalı. Buradan dolgu ve kenarlığa geliyorum. Düz çizgi. Kırmızıyı seçiyorum. Ve biraz kalın yapıyorum. 2,5 uygundur. Diğerlerini ise dolgu ve kenarlık olmayacak. Dolgu yok. Çizgi yok. Aynı şekilde dolgu yok. Çizgi yok. Tabi bunun da dolgusu olmayacak. Şu şekilde olacak. Şurayı 0 yapıyorum tekrar. Ve grafik başlığımla göstergeyi kaldırıyorum. Grafiğimi seçiyorum. Biçimden dolgusu yok. Ana hattı yok. Aynı şekilde ana grafiğim de öyle olsun. Dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın şuradan. Ve buradan da bu ara görünüm kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi biz akrebimizi yaptık. Şimdi yelkovanı yapalım. Onun için yine burayı seçiyorum. Ekle. Tekrar aynı işlemleri yapacağım. Şuradan grafik başlığını ve göstergesini kaldıralım. Şuraya %25 diyelim. Bu sefer burası görünsün. Burayı seçiyorum. Çift tıklıyorum. Dolgudan. Dolgusu yok. Kenarlık ise yine kırmızı olacak. Ve 2,5 olacak. Diğerlerini seçiyorum. Dolgusu yok. Çizgi yok. Şu da aynı şekilde. Çizgi yok. Bunu tekrar 0 yapıyorum. Grafiğimi seçiyorum. Buradan dolgusunu kaldırıyorum. Ana hattını kaldırıyorum. Son eklememizi yapalım. Ekleye geliyorum. Buradan şekillerden
Şuradan şu daireyi seçeceğim. Tabii bunu küçülteceğim. Şu köşeden. Eşit olmalı. Birebir yapalım. Ve bu şeklimizin rengini lacivert olsun. Efekti ise şu olsun. Bu da bu olsun. Grafiğimizin şu dış çerçevesini biraz genişletelim. 60'a kadar çekelim bunu. Biraz kalın gözüksün şöyle. Şimdi bunların hepsini merkezleyeceğiz. Bunun için şöyle yapacağız. Bunu önce alıyorum. Buradan boyutlarına bakacağım. Bunu doğru bir boyuta çekmek istiyorum. Tabi şöyle yapalım. En boy oranı kilitli olmasın. Bunu 13'e 24 yapalım. Şuraya uygun mu? Evet. Bunların hepsini 13'e 24 yapalım. Ya da bu şekilde iyi. Şu anda yelkovanı koyduk. Bu akrebimiz. Akrebi biraz daha küçük yapabiliriz. Şimdi bunları merkezlemek için şöyle bir şey yapacağız. Şuradan bu ve seçten seçim bölmesi diyorum ve buradan tümünü göster diyorum. Şimdi oval 4 dediğimiz bizim şu. Merkez diyelim buna. İsim olarak. Şu grafik 3 dediğimiz, şuna bir bakalım neymiş bu. Şu an dakika. Buna dakika diyelim. Bu saat. Bu da grafiğimiz. Analog saat diyelim buna da. Ve bunların hepsini seçelim. Kontrole basılı bir şekilde. Daha sonra şekil biçiminden hizalaya geliyorum. Dikey olarak hizala diyorum. Ve ortaya hizala diyorum bu şekilde. Bunları hepsini seçiliyken gruplayacağız. Şuradan gruplandır diyorum. Şunu kapatabilirim. Evet, grafiğimiz neredeyse hazır. Şimdi şuraya geliyorum. Değiştirelim şunu elle manuel. Grafiğimiz çalışıyor. Bunu da nasıl yapacağız? Formülle yapalım burayı da. Shift eşittir saat diyorum. Bunun içine de şimdi formülünü ekleyeceğim. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Aşağıya da shift eşittir dakika diyorum. Bunun içine şimdi formülünü ekleyeceğim. Parantezleri kapatıyorum. Enter. Formüller şimdi hesapla. Bu artık dakika ve saat olarak, güncel olarak neyse ben şimdi hesapla deyince burası değişecek. Biraz beklemem gerekiyor değişim için. Şimdi hesapla diyorum. Bakın değişti. Bu videoyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.